Merhaba araştıran insanlar. Kişisel gelişiminize küçük de olsa bir katkıda bulunarak hayatınıza küçük ama faydalı bir dokunuş yapabilmek için ilk defa bu tarz bir videoyu seyirlerinize sunuyorum. İnsanlar birbirlerinden her ne kadar farklı da olsalar aynı temel gereksinimlere ihtiyaç duyarlar. Bu gereksinimlerin ilk üçü iyi bir iş, iyi bir eş ve kalplerindeki benlik açlığının tatmini şeklinde sıralayabiliriz. Ki en önemlisi de kalplerindeki benlik açlığıdır. Hiç düşündünüz mü? İnsanlar neden şehirlerde cipe binerler? Veya yalnız yaşayan birisi neden ihtiyacı olmadığı halde kocaman bir evi tercih eder? YouTube kanallarının sahibi niçin her mecrada boy boy fotoğraflarını yayınlayıp her yere isimlerini yazarlar? Onları bunu yapmaya iten şey ihtiyaç değil, kalplerindeki benlik açlığıdır. Benim arabam en iyisi, benim evim en güzeli. Çoğu insanın meşhur olma ve çok para kazanma isteği de bu benlik açlığından ileri gelmektedir. İnsanoğlunun bu en büyük ihtiyacını kavrayabilen kişiler, yaptıkları işlerde ve çevrelerinde çok başarılı olmuşlardır. Örneğin, Amerika'nın en büyük çelik fabrikasının sahibi bu iş yerini nasıl bu kadar büyütebilmiştir? Cevabınız işi çok iyi biliyor olmalı ise yanlış. Aksine çelik işinden hiç anlamıyor. Ayrıca Amerika'da çok daha az maliyetlerle daha kaliteli çelik üreten birçok farklı fabrikada mevcut. Brezilya'nın en büyük şeker fabrikasının sahibi de hayatı boyunca bir defa bile şeker tarlasına gitmemiştir. Ve Brezilya'da ciddi anlamda onunkinden daha ucuz fiyatlara şeker satan başka kuruluşlar vardır. Peki, müşterilerin neden bu insanlarla ticaretlerini sürdürmektedir? İnsanları bu denli büyüleyip kendilerine nasıl bu şekilde bağlamışlardır? Cevap çok basit. İnsanların kalplerindeki benlik açlığını bastırmayı öğrenmişlerdir. Siz de kendi hayatınızda bu konuda küçük denemeler yapabilirsiniz. Sonuç düşündüğünüzden çok daha etkili olacaktır. İnsanların kalplerindeki benlik açlığına hitap edebilmenin birkaç etkili yolu vardır. Örneğin gerçekten iyi şekilde başardığı işler için onları yalakalık boyutuna çıkartmadan samimi şekilde övün ve yaptıkları işleri görün. Ben kendi hayatımda bunu ilk deneyimlediğimde bir otobüs şoförüne zorlu bir yolu yarıladıktan sonra aracı çok iyi kullandığını söyleyerek teşekkür etmiştim. Hemen akabinde şoförün talimatıyla muavin tarafından adeta ikram yağmuruna tutuldum. Bir başka püf noktada az ya da çok karşınızdaki kişiyle samimiyetiniz ne kadar olursa olsun ismiyle hitap edin. Bilmiyorsanız öğrenin. Etrafınızdaki insanların samimiyet derecelerine bakmadan doğum günlerini takviminize not edin ve onları tebrik edin. Sizden bir konuda yardım istenirse maddi çıkar gözetmeksizin samimi olarak yardımcı olun. Karşınızdaki kişinin en çok hoşunuza giden kıyafetini veya aksesuarını beğendiğinizi belirtin ve bunu her karşılaşmada yapın. Konuşma esnasında muhatabınızın gerçekten beğendiğiniz karakteristik bir özelliği hakkında konuşun ve samimi takdirlerinizi iletin. Unutmayın, insanların kalbindeki benlik açlığını doyurabilen bir kişi, öldüğünde onu gömen mezarcı bile arkasından ağlar. Kült TV'nin gelişimine katkıda bulunabilmek için videoyu Facebook, Twitter gibi ortamlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edip araştıran insanlar topluluğuna katılabilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.